Toplumda insanlar manen istediği güzel şeyleri yapamıyor. Çünkü güzel şeyleri yapmaya güçleri yetmiyor. Ne acı durum değil mi? Güzeli biliyorsun, güzeli yapmak istiyorsun ama güzeli yapmaya gücün yetmiyor bir türlü. Öyle bir gün böyle bir muhabbet edecektik bir yerde. Ne anlatacaksın abi dediler. Dedim ki ne anlatayım? Cennet, cehennem, helal, haram. Onlardan bahsedeceğim. Dedi ki bize bunlardan bahsetme dedi. Allah Allah. Çok kilitleyici bir cümle ha. Tam kafanda bir şey var, onunla gidiyorsun ve karşındaki muhatap bize bunlardan bahsetme dedi. Ne bahsedeyim dedim. Biz bunları bildiğimiz halde neden yapamıyoruz? Ondan bahset dedi. Cenneti biliyorum ama feda edemiyorum. Cehennemi biliyorum ama kaçamıyorum. Bende iman mı yok? Hamdolsun inanıyorum, iman da var. Madem iman var, madem ben bunları biliyorum, bildiğim halde bunları amele dökmeye, yapmaya gücüm neden yetmiyor dedi. Çok insanın problemi değil mi? Şimdi bir çekirdeğin de içinde ağaç saklı, fidanın da içinde ağaç saklı. Peki bir çekirdek veyahut fidan size meyve verir mi? Hayır. Vermez. Meyve vermesi için ağaca dönüşmesi, yani çekirdeğin kemaline ulaşması lazım, öyle değil mi? Şimdi kemaline ulaşacak, olgunluk noktasını tamamlayacak, ondan sonra sana meyve verecek. Şimdi bizim bu arzu ettiğimiz olaylar var ya, ibadet etmek, haramlardan kaçmak ya da Allah'ın helallerine daha çok fedakarlık yapabilmek, bunlar aslında neticedir, netice. Neyin neticesi? İmanın neticesi. Yani burada sebep iman, sonucu takva. Şimdi biz burada sıra karıştırıyoruz. Bir insanda iman varsa bu neticeler ortaya çıkar. Bu sonuçlar ortaya çıkar. Yani bir insanda iman varsa güzel kulluk yapabilir. Bir insanda iman varsa günahlardan kaçabilir. Allah Allah. Şimdi o zaman bu soruyu soran hangimizsek artık? Neden gücüm yetmiyor sorusunu soran hangimizsek? Neden bu doğruları bildiğimiz halde yapamıyoruz? İçimizde iman var mı? Var. Ama ne halde? Tohum halde. Tohum haldeki imanımız ağaca dönüşüp meyve vermediğinden dolayı az önce bahsettiğimiz takva kıyafetini giyinemiyoruz. O zaman bizdeki hastalığın adı ne biliyor musunuz? Zaaf-ı iman, yani iman hastalığı var. Şimdi hasta komada yatıyor değil mi? Ayağa kalkması gerektiğini biliyor değil mi hasta? İnsan fıtraten bir yatakta hastanede günlerce yatmayı istemez, hele komada. Ayağa kalkmak ister. Biliyor yani ayağa kalkması gerektiğini ama kalkamıyor. Niye? Gücü yetmiyor. Şimdi o ağız yoluyla gıda, besin alamayınca nereden besliyorlar? Damar. Damardan bir giriyorlar. Gerekli vitaminleri, mineralleri veriyorlar. Vücut tam kıvamına geldikten sonra ona artık ayağa kalk demeye gerek kalmıyor bak. Biz neden ayağa kalkıp yapılması gereken doğruları yapamıyoruz? Çünkü içeride bizim gücümüz yetmiyor. Ne gücü yetmiyor? İman gücü yetmiyor. Şimdi Üstad Hazretleri diyor ki ben diyor asrın başından baktım diyor. Ciddi bir iddia. Milletin kalbi hastalığı diyor. Zaafı diyanet. Yani zaafı imandan geliyor diyor. İnsanların en büyük hastalığı. Bak biz ibadeti hastalık sayıyoruz. Hayır, ibadet neticesi olacak. Sebep başka. Sebep iman. Bizde yeterli düzeyde Allah'a inanmak, Allah'ı bilmek ve Allah'a güvenmek olmadığından dolayı netice olarak ameller ve takvalar ortaya dökülmüyor değil mi? Arsızlığın da sebebi bu, hırsızlığın da sebebi bu, yolsuzluğun da sebebi bu. İnsanlar bu tür kötü ahvallere neden giriyorlar? Gene merkezde, imanda hastalık olduğundan, zaaf olduğundan ve şeytan hep buraya taarruz ediyor. Bakın farkındayız ya da değiliz. Şeytanın taarruzu hep buraya. Çünkü bir suyun merkezini kurutursan çeşmelere su gitmez. Şeytan o yüzden hep Allah'a inanman noktasında, Allah'ı tanımaya vakit ayırman noktasında, Allah'ı bilmek için okuman noktasında, Allah'ın kalbini açması için hizmet etmen, fedakarlık etmen noktalarında şeytan sürekli bunu yapmanı istemiyor. O yüzden taarruzu nerede sürekli? Kalpte, imanda. Dikkat edin, imani bir meseleyi anlayamayan insanların aklı değil kalbi dağınıktır. Kalbi, etrafındaki işini gücünü, çeşitli esbapları biliyorsunuz. Herkesin aklında başka bir hayal var. O hayallere öyle bir yapışmıştır ki bu olmadan olamaz diyerek Allah'ın içine karışmıştır. Böyle olunca da kalbin kesretiyle şeytan sürekli suyun merkezini kurutuyor. Suyun merkezini kurutunca diğer çeşmeler akmıyor. Yani hırsızlık, yolsuzluk, arsızlık bunların her birisi artık insanda normal gelmeye başlıyor. Bizim arzu ettiğimiz ibadetler ve ameller için değil mi? Herkesin gönlünde bir sahabe efendimiz yatar. Her biri bir yıldız. Ya ne vardı ona benzeseydim? Bizim arzu ettiğimiz ibadetlerin ortaya çıkması için ona bir sebep lazım. O sebebin adı iman. İman. Yani bardak dolacak ki taşsın. Kalp iman ile dolacak ki ortaya ameller, ibadetler vesaire takva ahvali çıksın.
Allah Allah. O yüzden bu dersler çok elzem. Sürekli bu yaptığımız dersler ne dersi oluyor? İman dersleri oluyor. Şimdi bunların her birisi böyle küçük bir ip lifi var ya. O küçük ip lifleri birleşir kopmaz bir halat oluşturur ya. Bu her bir iman dersi küçük bir ip lifi. Küçük bir lif böyle. Onları biz birleştirip kopmaz, sekerat anında şeytanın koparamayacağı bir hale getirmeye çalışıyoruz. Şeytan da bunu yapmamızı istemiyor. Sürekli taarruzunu oradan vuruyor değil mi? Allah Allah. Şimdi bu yaptığımız iman derslerinde farkındaysanız sinek, böcek, örümcek, arı, karınca çok konuşuyoruz değil mi? Farkında mısınız? Sürekli konuşuyoruz. Şimdi biz bunlara sinek, böcek deyip geçiyoruz ama Kur'an'a baktığınızda Kur'an'da sürekli bunlardan bahsediyor. Bakara ne demek? Bakara demek, inek demek ya da neml ne demek? Karınca demek. Nahl ne demek? Arı demek. Ankebut ne demek? Örümcek demek. Ya bunlar surenin isimleri yani. O zaman başka bir olay var. Olay ne biliyor musun? Bizden bir şeyi daha çalmışlar. Bu ortaya çıkıyor. Kur'an sürekli nazarımızı bunlara veriyorsa, biz de bunlara aman canım sinek böcek deyip geçiyorsak bizden bir şey çalmışlar. Tefekkür mesleğini çalmışlar. Biz bunların üstündeki ince sanatları bakıp Allah'ın kader kalemini dahi okuyabiliriz. Allah Allah, ama bizden aman canım işte incik boncuk, sinek böcek bunlara takılma deyip bunları geçiyorlar. Allah Allah. Bir gün bir tanesi dedi ki ben dedi namazımı kılıyorum, orucumu tutuyorum. Bunlara ne gerek var dedi bu derslere ya. Sinekmiş, böcekmiş, arıymış dedi. Halbuki ayetlere laf söylüyor, farkında değil yani. Bunlara hep sure isimleri bak. Ayetlerde o kadar çok geçiyor ki sinekten, sinek kanadından örnek veriyor. Ben dedi namaz kılıyorum, oruç tutuyorum dedi ya. Bunlara ne gerek var dedi ya. Şimdi bir insanın saydığı namaz, oruç, hac bunların adı İslam'dır. Bu derslerin adı ise imandır. O İslam'ın öncesinde ne lazım? İman lazım. İnanmak, güvenmek, bilmek lazım. Yoksa oruç tuttum ama kime tuttum? Kültürel bir şekilde tuttum. Öyle diyorlar değil mi? Ya bu adam orucunda ama ağzından da küfür eksik olmuyor. Bak niye öyle oluyor? Namaz kıldım ama kime kıldım ya? Altı bomboş kalıyor. Öyle diyorlar değil mi? Ya bu adamda namaz var ama bunun faizle, affedersiniz başka türlü işlerle de eli ayağı hiç çekilmez diyorlar. Niye böyle diyorlar? Oruç tutuyorum, namaz kılıyorum ama kime kıldım bunu bilmiyorum işte. Bizim saydığımız ibadetler İslam'dır. Bu derslerin adı ise imandır. İman olmadan İslam doğmaz. Doğmuş gibi gözükse de kültürel kalır, taklitte kalır, içi ve manası eksik kalır, ihlassız kalır, tadı olmaz. O yüzden bu iman derslerini, Allah'ı tanıma ilmini çok iyi almamız icap ediyor. Bugün Allah Azze ve Celle'yi tanıma noktasında İmkan delili denen bir derse gireceğiz. Ama derse giriş yaparken şöyle bir, dedik ya tefekkür mesleği diye, şöyle bir tefekkürlerimizi açalım olur mu? Karşılıklı. Şimdi sizden şöyle bir hayvan çizmenizi istesem. Mesela bu da örneğimiz olsun mu? Şöyle otursun mu burada? Bunun adına da ne diyelim? Kankileyta diyelim. Şimdi sıfırdan çizeceğiz ha Mert. Ortada da hayvan yok. Sıfırdan bir kankileyta çizeceğiz. Hepinize desem ki ya buna bir vücut çizin desem. Hepimiz aynı vücudu çizer miyiz? Mümkün değil. Şimdi bunun ayakları var mı? Yoksa sürüngen mi? Bak karıştı mı ortalık? Karıştı. Elleri var mı? Yoksa kanatları mı olacak? Karıştı mı ortalık? Karıştı. Kaç tane gözü olacak şimdi? Sinekte 5000 göz var. Necdet'te 2 tane göz var. Hangisini kullanayım? Allah Allah. Karıştı mı yine ortalık? Karıştı. Şimdi bunun kulakları nasıl olacak? Reseptörlerle mi duyacak? Kulakla mı duyacak? Bak şimdi. Yani şuna bir vücut çizelim desek insan adedince farklı vücut ortaya çıkacak mı? Çıkacak. Neydi dersimizin adı? İmkan delili. Bak şimdi. Biz bunun bu sefer yüzüne geçsek ya desek buna bir yüz çizelim. Gözün nereye? Burnun nereye? Kulağın nereye? Ağzın nereye? Acaba dişleri ne kadar uzun olsun? Yoksa dişi olsun mu? Olmasın mı? Allah Allah. Şimdi bunların her birisi bizde imkanı arttırıyor. Her birimiz farklı resimler çizeriz. Şimdi biz bunun sıfatlarını da ekleyelim desek. Cesur mu? Korkak mı? Hızlı mı? Yavaş mı? Çalışkan mı? Tembel mi? Hangisi olacak? Şimdi bunların her birisini doğrusunu seçeceksin. Çok imkan var çünkü. Ne kadar imkan var? Adam öyle der değil mi? Benim imkanım çok der. Ne demek imkanım çok demek? Benim tercih hakkım çok demek. Şimdi çok imkan var ya. Şu kankileytayı çizebilmek için sonsuz tane imkan var. Sonsuz imkan içerisinde bulunduğu bölgede yaşayabilecek, sürüsüyle anlaşabilecek, üreyebilecek, hayatını devam ettirebilecek bir tane hayvan çizmek. Neredeyse imkansız. Hem de sıfırdan çizmek. Bir örneğe bakalım mı? Allah Azze ve Celle'nin yarattığı bir tane mahluka bakalım. Şimdi bu imkanlar içerisinde, yani ihtimaller içerisinde bir tane deveyi Allah Azze ve Celle nasıl oluşturmuş? Bak şimdi olaya bak ya.
Bir deve. Bu devede uzun yollarda susuz kalmasın diye ne var? Hörgüç var, hörgüç bak. 3 hafta boyunca onun azığını sağlıyormuş o hörgüç. Şimdi tam çöl ortamına uygun mu? Uygun. Başka ihtimaller de olur muydu hörgüç yerine? Şimdi bizim suyu depoladığımız yer gibi küçücük bir yer olsaydı devede, çöldeki faaliyetleri mümkün değil devam edemezdi. Başka ne var devede? O devenin kum fırtınaları gözüne girmesin diye kirpikleri şöyle bir yapıda. Şimdi o devenin her şeyi mükemmel olsaydı, kirpikleri böyle olmasaydı ne olacaktı? Bitti ya, bitti, işi bitti. Bir de kum fırtınasında sadece gözünü kapamasına gerek yok. Bir şey daha kapaması lazım. Ne? Burnunu kapayacak ama tıkası olur mu? Olmaz. Burnunu kapayacak ve nefes almaya devam etmesi lazım. İşte o burnu ona göre dizayn edilmiş devede. Bak, akıl alır gibi değil. Şimdi bu devenin çölde beslenmesi lazım. Çölde gördünüz mü elma, armut, şeftali, üzüm, karpuz? Yok. Ne var? Dikenli bitki var. Niye dikenli? Şimdi orada bir bitkinin yaprağı böyle olsaydı çok ciddi buharlaşma olup suyu tutamayacaktı. O yüzden ne var? Dikenli bitki var ki suyu muhafaza etsin. Güneş vurduğunda suyunu vermesin diye. O zaman çölde onun gıdası ne? Dikenli bitkiler. Ağzı nasıl? Öyle şuradan yarık olan bir ağzı var ki tam dikenli bitkilere göre. Ve 3 metrede boy vermiş Allah bütün dallara yetişebilsin diye. Şimdi her şeyi muazzam olsaydı o ağzı bizim ağzımız gibi olsaydı. Ya kürdan bazen batıyor. Canımız yanıyor. Bizim bahsettiğimiz deve dikenle besleniyor. Akıl alır gibi değil ya bak, Allah Allah. Şimdi bu deve çölde hep yürüyor mu? Yo, bazen de oturuyor. Oturduğu kumun sıcaklığını biliyor musunuz? 50 derecenin üstü. Siz oturabilir misiniz 50 derece üstü bir şeye? Allah cehennem yüzü göstermesin. İnşallah oturmayız yani 50 derece üstü bir şeye. Şimdi bir devenin buraya oturabilmesi için dizlerini Allah nasırlı yaratmış. O dizinin farklı olmasında kaç imkan var? Sayısız. Bir penguen ayağı da olabilirdi. Dizleri bizim dizimiz gibi de olabilirdi. Bizim dizimize iğne batırsan ya da bir çay da yandık deriz değil mi? Bir devenin dizinde nasır var. Neye göre? Tam çöl ortamına göre. Allah Allah. Kürkü ne kadar kalın biliyor musunuz? Artı 50, eksi 50'ye dayanabilecek kadar. Çünkü çölde her zaman çok yüksek sıcaklık olmuyor. Bazen de ciddi sıcaklık eksi 50'ye kadar düşebiliyor. Ve burada hasta olmaması, hayatına devam edebilmesi için ona uygun imkanlar içerisinde, o sonsuz imkanlar içerisinde ona en uygun kürk ona bir terzi tarafından dikilmiş, giydirilmiş. Şimdi bir devenin kaşı başka imkanlar içinde olabilirdi değil mi? Gözü başka olabilirdi, ayağı başka olabilirdi. Bu devenin bir de kumda ayağının hapsolmaması için kuma basınca ayağı böyle açılıyor kuma hapsolmaması için. Şimdi bu devenin her şeyini kusursuz bir şekilde yerine koyalım. Ayağını çıkaralım, at ayağa koyalım. Ne olur? Bir adım atamaz. Bakın inanılmaz bir olay, farkında mısınız? Sayısız imkan içerisinde kaşı başka olabilirdi. Gözü başka olabilirdi. Burnu başka olabilirdi. Dizlerinin nasırı başka olabilirdi. Hörgücü bambaşka olabilirdi. Sayısız imkanlar içerisinde ya şöyle yapsaydık deve daha iyi olabilirdi diyeceğiniz bir imkan mümkün değil. Allah Allah. İnanılır gibi değil. Şimdi aynı olayı insanın sadece parmağına vuralım mı? Bak şu baş parmağını insan düşünse dese ki yahu bu baş parmağımın başka yerde olma imkanı da vardı. Değil mi? Şurada olma imkanı vardı, burada olma imkanı vardı. Bak imkan delili konuşuyoruz. İmkan sayısız değil mi? Sonsuz imkan var baş parmağının başka yerde olmasıyla ilgili. Ya bu baş parmağının başka yerde olma imkanı da vardı desek ne olur biliyor musunuz? Şu baş parmağının şöyle tamamını şuradan çıkaralım. Saat artık burada durmaz. Saat takışımız değişecek. Çatal tutuşumuz değişecek bak. Direksiyon tutuşumuz değişecek. Ayakkabı bağlamamız değişecek. Gömlek bağlamamız değişecek. Bisikleti tutuşumuz değişecek. Bir şeyi bıçakla kesişimiz değişecek, değişecek, değişecek. Yani şu baş parmağını buradan çıkarsam medeniyet değişecek. Halbuki bu parmağın burada değil de başka yerde olma imkanıyla ilgili sonsuz adet ihtimal vardı. Bakın şunu anlıyorsunuz değil mi? Yaratılışında sonsuz imkan vardı. Saçın başka olabilirdi, kaşın başka olabilirdi, deve gibi, kankıleyta gibi. Bu kadar imkanlar içerisinde öyle bir imkanla karşımda arda oluşmuş ki insan bakınca yahu bundan daha iyi bir imkanla arda oluşturmak mümkün değildi diyor ya. Allah Allah. Şimdi biz buna tekrar hatırlatayım. İmkan delili diyeceğiz. Bugünkü dersimiz imkan delili. İmkan delili ne demekti? Eşya yaratılırken farklı bir şekilde olmasının kaç imkanı vardı?
Sonsuz imkanı vardı. Bak, ressam bir okka mürekkeple kaç resim çizer? Sonsuz imkanı var. Allah Azze ve Celle 10 kilo atomla kaç çeşit farklı şey yaratır? Sonsuz çeşit farklı şey yaratır. Soru şu. Ya Rab, bu kadar farklı imkan varken neden ben? Neden ben sorusunu genelde isyanda kullanıyoruz değil mi lügatımızda? Hayır hayır. Burada kullanıp meseleyi anlamamız lazım. Allah'ım, yani benim gözüm çok güzel bir yerde, burnum inanılmaz bir yerde, saçlarım muazzam çıkmış. Neden bu kadar farklı imkan olmak varken? Yani şu an bendeki atomlar bir karpuz da oluşturabilirdi. Hepsinin temeline indiğinizde azot, karbon, hidrojen, oksijen. Onun da temeline indiğinde esir maddesi. Şimdi aynı ham maddeden oluşup bir ağaç da çıkabilirdi. Bir bitki de çıkabilirdi. Bir geyik, bir ceylan da çıkabilirdi. Ya Rabbi, yani bu kadar farklı imkan varken neden muazzam bir şekilde ben oluşturuldum diye insan sorduğunda şaşkınlıktan aklını yitiriyor. Matematikte ihtimaller teorisi var. Şu demek: sonsuz imkan içerisinde bir ihtimal varsa bunun oluşması imkansızdır. Bir daha söyleyeyim mi? İhtimaller teorisi var. Sonsuz imkan içerisinde bir ihtimal varsa bunun oluşması imkansızdır. Çünkü 1 bölü sonsuz, sonsuz bir sayı olmadığından sıfıra gider. Peki o zaman yeni soruyu sorayım. Sonsuz imkan içerisinde o bir ihtimal oluşmuşsa bu ne demektir? Bir tercih eden, irade kullanan var demektir. Yani tesadüf saçmalığı diye bir şey mümkün değil. Bu işe elini sokamaz. Hatta şu dersin sonunda tesadüf kelimesine gülmekten cevap veremeyecek hale geleceğiz. Gerçekten karışamaz. Gerçekten karışamaz. Şimdi bak, niye karışamaz? Biraz örneklendirelim yani. Bu tesadüf kelimesinin neden bu dersimizde işi yok? Şimdi bir malzemeyi şekillendirmek için kim lazım? Sanatkar lazım, değil mi? Bu yüzden ahirette eğer Allah'ı inkar ederlerse en çok hesap vereceklerden biri de sanatkarlardır. Şu sebepten. Şimdi bir sanatkar sanatını yaptı, ortaya koydu. Adamın biri de geldi, dedi ki ya bu sanatı sen yapmadın, fırça yaptı. Ne yapar o sanatı? Adamın kafasına çalar. Der ki sus, der, sus. Sen yalan söylüyorsun, bu sanatı ben yaptım, sus be kafir der. Bak, kafir mi dedi? Kafir. Kafir ne demek Arapçada? Örten demek. Neyi örttü? Sanatı. Anladınız mı kafir ne manaya? Sus. Sen kafirsin. Ne demek istiyor? Sen benim sanatımı örtensin. Kafir demek örtmek demek. Bir sanatçının sanatını örtene kafir diye hitap ediyor, değil mi? Şimdi bir de sadece insanı inceleyerek şu sanata bakalım. Acaba üstünde örtülebilecek bir sanat var mı? Bak, örtmek bile mümkün değil. Konumuz neydi bu arada? İmkan delili. Yani şu benim üstümdeki atomları, hücreleri alalım. Sonsuz imkan var başka şey oluşturabilecek. Dağlar oluşur, taşlar oluşur, değil mi? Meyveler oluşur, bitkiler oluşur ama ya Rab, neden beni oluşturdun? Çok enteresan bir olay. Şimdi şu Mehmet'te 100 trilyon hücre var. Sayıyı anladınız mı? Her hücrede de yaklaşık 1 trilyon atom var. Bak, hücrenin de içine girdik, 1 trilyon atom çıktı. Sayısı nasıl? Akıl alır gibi değil mi? Şimdi bunlar birleşerekten bir elma da oluşabilirdi. Ama bunlar öyle muazzam bir imkanla birleştirdi ki bir insan oluşturdu. Ve her birleşmesinde aynı insanı oluşturmaya devam ediyor. Bunun ihtimalini hesaplamak ister misiniz? Matematikte iki şeyi kaç farklı şekilde dizerim sorusunun cevabı 2 faktöriyeldir. 1 çarpı 2 eşittir 2. Matematikte elimde 3 şey var. Kaç farklı şekilde dizerim sorusunun cevabı 3 faktöriyeldir. Yani 1 çarpı 2 çarpı 3. 4 farklı şeyi kaç şekilde dizerim? 4 faktöriyel. Yani 24. 1 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 4. Bende kaç hücre vardı? 100 trilyon. 100 trilyon hücre kaç farklı şekilde birleşebilirdi? 1 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 4 çarpı 5 çarpı 100 trilyon. Hesaplanması mümkün değil. Bir de dedik ki her hücrede de 1 trilyon atom var dedik. Çarpı 1 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 1 trilyon. Yani kaç farklı imkan oluşturabilirken şu hücrelerim her seferinde bir Mehmet'in oluşması normal şartlarda imkansız. Ama oluşmuş ve imkan dairesine girmiş, mümkün vücut olmuş, imkan vücut olmuş. Demek ki oluşturan bir irade sahibi bu işe kudret eliyle müdahale etmiş. Tesadüf saçmalığı
bu işe mümkün değil giremeyecek. Bakın lütfen şuna dikkat edin. Şu oluşan insan bir sefer doğru oluşmamış. Her sefer doğru oluşmuş. Yani çok şey yiyorum ve sürekli bir şey oluşuyor. Kuru fasulye pilav yiyorum, gören göz oluşuyor. Karpuz yiyorum, duyan kurak oluşuyor. Tantuni çiğ köfte yiyorum, tadan dil oluşuyor. Yani her seferinde mi bunlar oluşuyor? Her seferinde çok şey yiyorum ve her seferinde tek bir şey oluşuyor. Bakın her seferinde doğru yolları seçip saçımı, kaşımı, gözümü, kirpiğimi hep aynı imkanda tutabilmek, Allah aşkına soruyorum size, kimin işi olabilir? Bir de çok enteresan bir durum daha var. Vücudumda Allah Azze ve Celle sürekli aynı hücrelerle icraat yapmıyor. Saniyede 50 milyon hücre yenileniyor. Akıl alır gibi değil. Bakın normalde bir sanat ortaya koymak için zaman lazım. Mesela ya şöyle bir güzel resim yap da Onur görelim desem, ya bir 5 gün bekle dersin belki de. Değil mi? Ya şöyle bir güzel pizza yap da yiyelim desem, ya bir 5 saat beklemen lazım dersin. O bir sanat çünkü. Şimdi Sultanahmet Camii kaç yılda yapılmış biliyor musunuz? 8 yılda. Benim bir hücrem mi daha zor, Sultanahmet mi? Sultanahmet Camii ise benim bir hücrem şehir büyüklüğündedir. Ve ben diyorum ki saniyede 50 milyon şehri Allah Azze ve Celle yeniden yapıp bu imkan oyununa sokuyor. Yani buramdan dal da çıkabilir bakın. Şuramdan elma da düşebilirdi. Ama her seferinde burada ölü deri var. Burada proteinler ters bağlanıp keratin oluşturuyor, tırnak oluşuyor. Gören göz oluşuyor. Uzayan saç ama uzamayan kirpik oluşuyor. Şimdi sayısız imkan içerisinde her seferinde doğru bir kalıbı oluşturabilmek ve bunu yenileyecek tarzda yapabilmek. Soruyorum size. Tesadüf saçmalığının böyle bir şeye eli yetmesi mümkün mü? Allah Allah. Bakın şirketlerde en çok önem verdikleri bölüm Ar-Ge bölümüdür. Böyle büyük, inovasyona önem veren firmalarda tanıdığınız varsa, sizin cam fabrikası, sizin çelik fabrikası, böyle Ar-Ge bölümü yeni bir şey oluşturmaya çalışır ve biz bunu görürüz. Yani bir telefon yapılır, bir yıl sonra yenisi. Neden? Çünkü tatmin etmiyor, güzel değil. Bir araba yapılır, 7 yıl sonra kasasıyla birlikte iç dizayn değişir. Neden? Çünkü tatmin etmiyor, güzel değil yani. Daha güzeli, daha güzeli, daha güzel. İnsanda ya şurası da değişmesi lazımdı deyip tarih içinde değişen bir şey görüyor musunuz? Mümkün değil. Öyle bir imkanlar içerisinde yaratmış ki daha güzelinin yaratılması mümkün değil. Ne delili diyoruz buna? İmkan değil. Görüyor musunuz? Rabbimizi kendi üstümüzde, tırnağımızda, saçımızda dahi tanıyoruz. Dersin sonunda bu hikaye nereye gidecek çok şaşıracaksınız. Bakın şimdi. Allah saçımızdan, kaşımızdan, kirpiğimize kadar koskocaman ağaçta ve ağacın üstünde duran yaprakta dahi. Çünkü her birisi o imkan deliline giriyor. Tamamında kendisini ilan ediyor. Ne diyor biliyor musunuz? Her yerde ben yaptım diyor. Geçen bir ortama gittim. Orada da böyle birkaç arkadaş içki içiyordu. Onları öyle gördüm, çok üzüldüm yani. Allah Allah dedim ya. Şöyle kafamı kaldırdım, ağacı gördüm. Ağacın yapraklarını gördüm, dallarını gördüm. Dedim ki yahu en küçük yaprağında dahi ben buradayım diye Allah'ı ilan ederken altında bunu nasıl yapabiliyorsunuz? Nasıl olur? Her yerde, üstündeki böceğinde, en ufak damarında, atomunda her birisinde mührü var. Bak sayısız imkan vardı ama ben her seferinde bunu tercih ettim diyerek kendisini ilan ediyor. Bir gün birisini anlatırken dedi ki Allah'ın sürekli kendini ilan edip ben varım demesi kibre girmez mi dedi. Allah Allah. Dedim ki kibir ne demek? Kibir bir insanın kendisinde büyüklük yokken kendisini büyük gösterme çabasıdır. Madem bütün büyüklükler Allah'taysa onda kibir olması söz konusu dahi olamaz. Çünkü daha büyük gösterecek bir şey yok haşa. Çünkü bütün büyüklükler bizzat ona ait. Hatta biz o büyüklüğü anlayamadığımızdan Allahu Ekber diyoruz. O kadar mı büyük? Evet o kadar büyük. Allah Allah. Tarifi yok, karşılığı bir kelime yok yani. Şimdi imkan delili noktasında gelin biraz daha derinleşelim. Allah böyle özene bözene, hususiyetle, hani diyorlar ya sen Rabbinin bir tanesisin diyorlar ya. Aynı öyle gerçekten çok sana değer vererekten bir tane şekilde bizi nasıl yaratmış daha derinlerden anlayalım şu imkan delilini. Buyurun. Bismihi Sübhanehu. 33. söz 2. pencere. Eşya, vücut ve teşahhusatlarında nihayetsiz imkanat yolları içinde mütereddit, mütehayyir, şekilsiz bir suretteyken... Yani kararsız bir şekildeydi. Kararsız olan ne peki? Atomlarım. Yani bu atomlarım kararsız bir şekildeyken hep doğruyu oluşturuyor. Çok enteresan olacak. Evet. Şekilsiz bir suretteyken birdenbire gayet muntazam, hakimane öyle bir teşahhus süveci veriliyor ki... Bak şimdi teşahhus ne demek?
Normalde şahıslanma demek ama buradaki manası o değil. Buradaki manası şu demek. Neye bakarsan bak, her bir ferte, elmanın elmaya, insanın insana, hepsinin birbirinden ayıran bir özelliği var mı? Var. Bak bu var ya, büyük bir rahmet ha. Şimdi Allah hepimize farklı özellik yaratmış değil mi? Eğer öyle yaratmasaydı da hepimiz aynı yaratsaydı namus sistemi çökerdi. Eve kimin girip çıktığı belli değil. Herkes aynı birbirine benziyor. Doğru mu? Adli sistem çökerdi. Çünkü her giren adam aynı. O adli noktalarda kontrol yapıyorlar ya, hani parmak izinden, kaştan, gözden, bir saçındaki DNA'dan. Bu sistem de çökerdi. Karakol sistemi, o da çökerdi. Yani bütün maddi ve manevi sistemler, insanların hepsi aynı olsaydı çökerdi. Teşahhus ne demekti? Her birimizi birbirinden ayıran özellikler var demek. Bak, saçımı alıyorlar, kanımı alıyorlar. Buradan benim haritamı çıkarıyorlar. Saçımdan, kanımdan diyorlar ki şu yaşta, şu özellikle, şu cinsiyette bir insandır bu adam diyorlar. Öldükten sonra da buna devam edebiliyorlar mı? Evet, edebiliyorlar. Çünkü bende çürümeyen bir yer var. Acbüzzenep deniyor. Çürümeyen bir kemik var. O acbüzzenebi alıyorlar, bütün DNA kodlarını açıyorlar ve diyorlar ki bu adam şimdiye kadar yaratılmış hiçbir insanlara benzemiyor. İnanılmaz bir şey ya. Yani Allah Azze ve Celle'nin o acbüzzenebi neden çürütmediği de belli. Ne kadar insan yaratılmışsa açın bakın, her biri birbirinden farklı. Çok enteresan yerlere gidiyor konu, farkında mısınız bak. Peki başka benim farklı olan hangi özelliklerim var? Alo demem, alo. Şimdi ben de alo diyorum, annem babam tanıyor hemen. Aa Mehmet ne oldu diyor. Benim sesimde bile kimlik var mı? Sesimde bile kimlik var. Kaç kelime telaffuz ediyorum. Hiç beni tanımayan birisi sesimi duyuyor, beni tanımaya başlıyor. Bakın, farklılık sadece simada, vücudumda değil, ses tonumda bile var. Şimdi geçenlerde 3000 yıllık Osman bir tane mumyayı, Mısırlı rahip Nesyamun diye bir tane mumyayı buluyorlar. 3000 yıl. Modern görüntüleme, bir de 3 boyutlu yazıcı kullanıyorlar. Bunun şu boğaz yapısını, gırtlak yapısını oluşturuyorlar. Çok ciddi bir zaman geçip mücadeleden sonra sadece E diye bir harf geliyor, biliyor musunuz? Bilimin bütün olanaklarını kullanıyorsun ama getirtebildiğin ses E harfi. Bu kadar. Neden? Çünkü konuşulacak yerlere basmak sadece ve sadece ruhun işi. Ruhtan başkası beyinde konuşulacak yerlerin notasını çalmayı bilmiyor. İnanılır gibi değil ya. Şimdi mesela ben buradan konuşuyorum değil mi? Bu da çok ilginç değil mi yani? Kalbimden manalar geliyor, cümle kalıplarına dökülüyor ve bu kadar hızlı konuşuyoruz bunu. Ne ara düşündük, ne ara yaptık, ne ara oluşuyor? An ve an farklı imkanlar içerisinde aynı ses tonuyla, aynı mizaçla, aynı mimikle seni birinin konuşturduğu açık belli mi? Değil. Demek benim karakteristik özelliğim, beni başkalarından ayıran özellikler sadece kaşım, gözüm, saçım, boyum değil, ses tonum bile başkalarından ayırıyor. Allah Allah. Bakın şimdi, bu sayısız imkan içerisinde acaba yaratılmış başka hangi özelliklerimiz varmış? Buyurun devam edelim. Her bir insanın yüzünde bütün ebnai cinsinden her birisine karşı birer alameti farika, o küçük yüzde bulunduğu... Bekle, bak şimdi. Hepimizin yüzünde alameti farika var mı? Yani birbirinden ayıran özellik var mı? Var. Bak şimdi çok enteresan olay ya. Şimdi bir lügat getirdim. Merhum Abdullah Yeğin abinin lügatı. Şu lügatta 20.000 kelime olsa, ben de içinizden birini vazifelendiriyorum ve diyorum ki bu lügata yeni bir kelime eklenecek. Nasıl bir kelime? Yeni bir kelime. Ne demek bu? Yani lügatta olmayan bir kelime ekleyeceksin. Ne yapmanız lazım? Mesela verdim bu vazifeyi, sonra sana ne yapman lazım? 20.000 kelimenin tamamını bileceksin ki lügatta olmayan kelimeyi ekleyebiliriz. Şimdi başka bir lügat konuşayım mı? 20.000 değil, şu an var olan 8 milyar insan var. Her birisinin yüzüne baktığımızda, bak kaş gözde aynı yerde, sakal makal aynı yerde. Buna rağmen 8 milyarı da birbirinden farklı mı? Farklı. Şimdi 8 milyar insana ben desem ki bugün 400.000 kelime ekleyeceğiz. Ne demek bu? 400.000 kişi doğacak. Yani o lügata 400.000 yeni kelime eklenecek dediğim anda bana dersiniz ki 400.000 yeni kelimeyi eklemek için şu an var olan 8 milyar insan yüzünü ezbere bilmek şarttır. Çünkü tamamını ezbere bilmeden yenisini çizmek mümkün değildir. Demek ki çizen el aynı el. Allah Allah. Çok enteresan olay değil mi? Bakın. Bir de insan yüzündeki unsurlar basit malzeme yani. Kaş, göz, kirpik hepsi aynı yerde. İşin içine bir de duygular girerse ne olacak? Öfkeliyiz, sinirliyiz, heyecanlıyız, üzülüyoruz ama hiçbirinin kıvamı birbirinin aynı değil. Bir de benim bu duygularımı simam yansıtabiliyor. Öyle değil mi? Mesela şöyle dursan sinirleniyor dersin. Şöyle dursan mutlu dersin. Böyle dursan şaşkın dersin. Yani benim suretim ruhumun tercümanı gibi olmuş adeta. Böyle bir suret
8 milyar insanda değil, şu ana kadar yaratılmış bütün insanlarda birbirinden farklı. Ve bugün yeni bir suret daha devreye girecekse eğer, onu kim yaratıyorsa şimdiye kadar yaratılmış bütün kelimeleri, yani suretleri de kendisi yaratmış olmak zorunda ki diğerlerine benzetmez. Nasıl olay? İnanılır gibi değil mi? Şimdi biz normalde ikiz görünce şaşırıyoruz değil mi? İki şeyi benzetmek mi daha zor? 8 milyarı benzetmemek mi daha zor? Hangisi? Şimdi ben size kağıt vereyim, çöp adam çizin diyeyim. 5'ten sonra 6. 7. 8. aynı çöp adama gider değil mi? Demek ki iki şeyi benzetmek değil. 8 milyarı benzetmemek aslında daha şaşkınlık verici bir olay. Gözü burada, burnu burada, ağzı burada, kaşı burada. Allah Allah. Hepimizinki aynı yerlerdeyken nasıl oluyor da? Alameti farika, yani birbirimizden ayıran özellikler birbirinden farklı olabiliyor. Demek ki bütün suretlerin sayısız imkanlar içerisindeki en doğruyu bulma ihtimali sürekli aynı kudret elinden geçmek zorunda. Bakın az önce Allah'ın varlığını konuştuk. Şu an ise bir olmak zorunda konuştuk. Bu işe ikinci bir el girerse ne olur? Ortalık çok karışır. Nasıl mesele? Akıl alır gibi değil mi? Peki sadece insan suretleri mi birbirinden farklı? Kar tanelerinin kristalize yapılarının geometrisini incelemişler. Yeryüzüne düşen bütün kar taneleri bir öncekine benzemiyor demişler. Bu neyi gerektirir? Şu an kar tanesi lügatını açtım farkındaysanız. Yeni bir kar tanesinin geometrik yapısı içinde bulunan, sayısını söyleyemiyoruz yani. Kent trilyon mu denir ona, ne denirse artık, kent trilyonlarca kar tanesine benzememesi için bütün kar tanelerinin tek bir elden çıkması şarttır, şart. Allah Allah. Kar tanesi diyorum ya. Resmini çizelim desek 5.'den sonra patates oluruz değil mi? Hepsini aynı çizeriz yani. Akıl alır gibi bir olay değil ya, değil. Yani bir de farkında mısınız? Şimdi normalde bir insana bu vazifeyi versen, insanda yorgunluk arız olduğu için insan yorulur der. Allah'a haşa, bu manalar uzak değil mi? Allah yorgunluktan münezzeh, bitkinlikten münezzeh, gücü yetmemekten münezzeh, hepsinden münezzeh. Allah yokluklarla anlatılıyor bakın. Yani Allah adeta kar tanesinde, yüzünde, gözünde hep ne kadar suhuletle yarattığını gösteriyor. Onun için yaratmanın, farklı farklı yaratmanın, sayısız yaratmanın zerre kadar bir zorluk taşımadığını kar tanelerinin geometrik yapısında bile bizlere ispat ediyor. Sadece o mu? O değil. Şurada parmak imzamız var ya, Hazreti Adem'den bu yana hiç kimsenin parmak imzası bir diğerinin parmak imzasına benzemiyor. Bak ehliyetlerde, pasaportlarda hangi imzayı kullanıyoruz? Bu imzayı kullanıyoruz ve hiçbirisi birbirine benzemiyor. Ya Rabbi, bu kadar imkanlar içerisinde her birini farklı bir surette, farklı bir imza şeklinde nasıl yarattın diye insan Allahu Ekber'den başka laf söyleyemiyor ya. Bir bahardaki sineklerin yaratılışı, bir baharda, sadece bir bahardaki sinek yaratılışı şu ana kadar yeryüzünde yaratılmış bütün insan sayısından bile fazla. Şimdi sen zahirde baktığında hepsine kara sinek, sivrisinek diyorsun. Peki aslı öyle mi? Mümkün değil. Laboratuvara soksak biri diğerine benziyor mu? Hiçbirinin yapısı bir diğerine benzemiyor. İnsan ne diyecek buna? Bu kudret karşısında ne diyecek Allah aşkına? Şimdi Allah'ın gücünü iyi anlayalım, kudretini iyi anlayalım ki yarın bir gün başım sıkıştı, Allah'ım bana niye yardım etmiyorsun aşağı demeyelim. Yardım etmemesinde rahmet sebebi var. Onun gücü yetmez olur mu? Bu kadar şeye icraatı sübhanesi yeten, bu kadar şeye gücü yetenin senin o ufacık yardımına gücü yetmeme ihtimali olur mu? Demek hikmet var. O an göndermiyorsa ne var? Hikmet var. Bakın biz Allah'ı tanıdıkça ne oluyor biliyor musun? Güvenimiz artıyor ya. Allah biliyor ya. Başıma geleceği biliyordu. Demek ki bu kadar imkan içinde benim için daha güzel bir imkan yaratmış. Öyle bak. İşle derdim var, evle derdim var, çocukla derdim var. Ya tamam, Allah'ın haberi var. Allah bir künle bunları da istese çözer mi? Çözer, rahat ol bak. Sayısız imkanlar içerisinde Allah böyle istiyor ki yüzünde en güzelini tercih ettiği gibi hayatında da demek en güzelini tercih etti. Rahat ol, rahat ol. Bak ne oluyor görüyor musun? Aldığımız dersler ne oluyor? Hayatımızda tefekkür edersek, şurada tefekkürü çalıştırıp kalbimize sindirirsek öyle bir rahat olacağız ki başına ne gelirse gelsin onun o imkan dairesindeki ihtimalini bizzat yaratan Allahu Ekber diyeceksin orada. Çok rahatlayacağız, çok. Anlıyor musun? İman dersini bak Allah Allah. Şimdi ben az önce sinek dedim, kaş dedim, göz dedim. 1 milyon farklı tür var. Ne yapacağız bunu? Tür. 1 milyon farklı tür ya. Sadece patatesin kaç çeşidi vardı?
5000 çeşidi var. Ben tür diyorum ya. Bir tür patates. 1 milyon farklı tür var ve hiçbiri birine benzemiyor. Ya şu kudrete bak ya. Böyle bir Allah'a ne zor gelir ya. Neyi yaratmak zor gelir ya. Akıl alır gibi değil mi? Allah Allah. Şimdi benim anlattığım her şey bir güzellik aslında. Ya var mı ya sinekte çirkin diyen? Sen daha güzeli yap da görelim o zaman. Mümkün değil. Armudu da en güzeli, yüzüm de en güzeli, kaşım da en güzeli değil mi? Şimdi insan merak etmiş, matematikçiler merak etmiş. Ya demiş ki kainatta bu güzelliklerin bir denklemi olması lazım demiş. Güzelliğin denklemini aramışlar bak çok ilginç değil mi? Daha sonra bu denklemi araştırmak için 3 tane dikdörtgen çizmişler. Sonra topladıkları insanlara sormuşlar. Demişler ki sizce en güzel dikdörtgen hangisi? İçlerinden birçoğu 3 numara daha güzel demişler bak. Normalde bunun sebebini sorsak sebebi çıkmıyor ortaya. Daha sonra da demişler ki ya 1'den 9'a kadar rakamları yazalım demişler. Ve bize en güzel rakamı söyleyin içinizden gelen demişler. Birçoğu hangisini seçmiş biliyor musunuz? 7 rakamını seçmiş. Bak çok enteresan ya. Daha enteresan olanı şu, matematik biliminde normalde güzelliğin tanımı olmaması lazım. Şimdi bir şey incelenirken güzel ya da çirkin tabiri var mı bilimin içinde? Yok değil mi? Ama matematikte bunun güzellik tanımını aramışlar. Ve sormuşlar demişler ki acaba biz az önceki dikdörtgeni ve 7 rakamını neden güzel buluyoruz demişler. Şimdi hayret etmişler bu duruma. Araştırırken altın oran diye bir şey ortaya çıkmış. Ne oluyor biliyor musunuz altın oran? Tahtada görüyorsunuz bir doğru çiziyorlar. A, C, B noktaları koyuyorlar. A, B'yi A, C'ye bölüyorlar. Sonra da bölünmüş parçalara geçiyorlar. A, C'yi C, B'ye bölüyorlar. Ve bunun neticesinde çıkan orana altın oran diyorlar. Zaten altın oran olmasının sebebi AB'nin AC'ye bölünüşünün AC'nin CB'ye bölünüşüne eşit olması. İşte bu eşitlikte çıkan rakama da altın oran diyorlar. Şimdi biz az önce bir şey demiştik. 3 tane dikdörtgen vardı. Tercih ettikleri dikdörtgen bu dikdörtgendi değil mi? Şimdi bunu da merak etmişler. Neden bu dikdörtgen diye. Doğruyu çizmişler. Altın oran noktasına C demişler. Bu doğruyu C'den kırmışlar. Bu doğruyu C'den kırdıktan sonra oluşan dikdörtgene evet demek ki altın orandan kırıldığı için en güzel dikdörtgeni gözümüz bu görmüş demişler. Niye bu göze güzel geliyormuş? Altın orandan dolayı. Peki kitapçılar bir basım yaparken hangi çeşit dikdörtgeni tercih ediyorlar? Uzun inceyi mi bunu mu? Bunu daha çok tercih ediyorlar. Neden? Altın oran olduğundan göze daha çok hitap ediyor ve satış rakamlarını bu şekil etkiliyor. Allah Allah çok enteresan değil mi? Ondan sonra Yunanlı filozof matematikçi Pisagor demiş ki her şeyin ölçeği insandır demiş. Yani bir güzellik varsa bunun ölçeğini kimden almamız lazım? İnsandan almamız. O zaman demiş altın oran insanda da vardır demiş. Şu parmağı almış. Şuraya C noktası deyip buradan kırmış parmağı. Kırmış derken hakikatte değil yani. Bilimsel olarak. Şuraya C demiş. A, C, B. Yine aynı olayı yapmış. A'dan B'ye giden uzunluğu A'dan C'ye giden uzunluğa bölmüş. Eşittir demiş. A'dan C'ye giden uzunluk bölü C'den B'ye giden uzunluk demiş. Ve bakmış ki parmakta bile ne var? Altın oran var. Daha sonra demiş ki bu altın oran insanın demek ki yüzünde de var demiş. C noktasını burun almış. İnsanın yüzünü burundan bölmüş ve bakmış ki ne çıkıyor? Altın oran. Parmakta, dirsekte, kolda, bilekte, ayakta. Nereye bakarsanız bakın matematiğin güzellik kavramı olan altın oran çıkıyor. Sayısız imkan içerisinde. Bak bak bak. Her seferinde sadece insanın yüzü gözü değil, azalarına kadar bu altın orana sahip olması Allah aşkına bir tercih ediciyi hem de güzellik onun kaynağı olan bir tercih ediciyi gösterir mi? Göstermez mi? İnanılmaz mesele değil mi? Buyurun devam edelim. Ve zahir ve batın duygularıyla kemal-i hikmetle teciz edildiği cihetle o yüz... Bir dakika. Şimdi bak burada da ne diyor biliyor musun? İnsanın duyguları da aynı değilmiş. Şimdi bizde korku var, ümit var, endişe var. Ama her birinin tecelliyatı birbirinden farklı farklı. Mesela insanın anlaması ne kadar farklı değil mi? Bir tanesine şöyle ucunu gösterdiğinde meseleyi anlıyor. Birisini hatip ediyorsun ama anlayamıyor. Ne kadar farklı. Demek ki Allah'ın tecelliyatında aynılık yok. Allah Allah bak simayı, parmağı, kaşı, gözü farklı yarattığı gibi hem de bu kadar imkan içerisinde bizim duygularımızın da biri bir diğerine
benzemiyorum. Şimdi bu benzese ne olurdu biliyor musun? Mesela korkuları eşit verse Allah. Bak aslında hikmeti de çok fazla bunun. Sosyal hayata bakıyor. Dedim ya duygular birbirine benzemiyor. Benzese ne olurdu mesela? Korkuları eşit verdi. İbrahim abi korkular eşit olsa bir komutan bir askere nasıl iş yaptıracak? Yaptıramaz. Peki bir baba evin reisi nasıl olacak? Mümkün değil. Peki mesela bir emniyet sisteminde birisi güvenliği sağlayacak ve insanlara şu şekilde yapmayın diyor. Nasıl olacak? Korkular eşitse. Olmuyor değil mi? Bak baktığınızda bu duyguların kıvamının farklı oluşu aslında manevi bir sistemi de beraberinde getiriyor. İnanılır gibi değil. Buyurun. Eşya, vücut ve teşahhusatlarında nihayetsiz imkanat yolları içinde mütereddit, mütehayyir, şekilsiz bir suretteyken birdenbire gayet muntazam, hakimane öyle bir teşahhus veçi veriliyor ki mesela her bir insanın yüzünde bütün ebnai cinsinden her birisine karşı birer alameti farika o küçük yüzde bulunduğu ve zahir ve batın duygularıyla kemal-i hikmetle teciz edildiği cihetle o yüz gayet parlak bir sikke-i ehadiyet olduğunu ispat eder. Şimdi burada sikke-i ehadiyet diye bir kelime geçti değil mi? Allah Azze ve Celle'nin varlık ve birlik delillerini konuşuyoruz. Ne demek ehadiyet? Şimdi iki kelime yazalım. Vahid, ehad. Bunlar Allah Azze ve Celle'nin isimleridir. Vahid ve ehad. İkisi de Allah'ın bir olduğunu gösteren iki tane isim. Vahid ve ehad ismi. Vahid Allah'ın sıfatlarındaki birliği gösteriyor. Ehad ise Allah'ın zatındaki birliği gösteriyor. Allah'ın bütünde tecelli eden birliğine vahidiyet, parçada tecelli eden birliğine de ehadiyet diyoruz. Şimdi Uğur, seninle kaşımız, gözümüz, burnumuz aynı yerlerde değil mi? Salih'le de aynı yerde, Murtaza'yla da, Süleyman'la da, Özgür'le de. Dünyadaki çok insanlarla aynı yerde değil mi? Mesela geçen Kars'taydın, oradakilerle de aynı yerde mi? Aynı yerde. Şimdi insan görünce der ki ya bunların hepsi aynı yerde, aynı fabrikadan çıkmışlar değil mi? Bak bu bütünde Allah'ın tecelli eden birliği vahidiyet. Madem bunların hepsi aynı yerde aynı mı? Yok. Uğur'a bakıyorum. Özel ilgilenilmiş. Kaşı gözü ağzı benimkiyle aynı yerde ama aynı değil. Mehmet'e bakıyorum farklı. Talib'e bakıyorum farklı bir şey çizilmiş. İşte o parçada anlıyorum ki Allah'ın tecelli eden ayrı bir birliği var. İşte ben ona da ehadiyet diyorum. Şimdi o ehadiyet birliği nasıl olacak? Yani vahidiyet her şeyi yaratan odur. Ehadiyet her bir şeyi yaratan odur. Şimdi açacağım biraz. Rahat gideceğiz Allah'ın izniyle. Ben ehadiyetin şu an tam anlaşılmadığının farkındayım. Şimdi öncelikle şimdiye kadar anlattıklarımı şöyle biraz köşeye koyalım. Yine tevhid dersi olarak devam edelim. Bunu başkası yaratamaz demek tevhiddir. Tevhid ne demek? Bunu başkası yaratamaz demek. Az önce konuştuklarımız vardı ya, herkesin kaşı gözü aynı yerde değil mi? Tek bir fabrikadan çıkmış gibi ama bu kadar insanın kaşını gözünü aynı yere başka biri koyamaz. İşte buna vahidiyet birliği diyoruz. Bir de Mert'e bakıyorum, simasını aldım çektim Mert'in. Şimdi kaşı gözü ağzı aynı yerde ama farklı bir sima var burada. Diyorlar ki Allahu alem o simada en az 28 esma çalışmış diyorlar. Allah da diyor ki hadi yapabiliyorsanız siz de yapın. Var mı yapabilen? İşte burada başkası yapamaz iddiasına da ehadiyet diyoruz. Hem çokluğa baktığında simalar birbirine benzese de başkası yapamaz. Buna vahidiyet diyoruz. Hem de Murat'ı tek alıp baktığımda bu yüzü bu şekilde başka kimse götüremez, buna da ehadiyet diyoruz. Bakın çok büyük bir iddia. Bunu başkası yapamaz demek ne demek? Tevhid demektir. Bakın şimdi. Şu saati dünyada sadece ben yaptım. Emsali var mı? Emsali yok. İkincisini gördünüz mü? Görmediniz. Benim buna marka yazmama da gerek var mı görünür bir yerine? Bu belli ki MY markası, Mehmet Yıldız markası değil mi? Bu saatin emsali, yanından geçeni, çakması bile yok. Mümkün değil. Çakmasını yapamıyorlar ha bak öyle düşün. Var mı bir tane sahte insan yapayım, benzeteyim diyebilen var mı tanıdığınız? Nefes alabiliyor falan. Bu saati de öyle düşün. Çakmasını bile yapamıyorlar. Bir gün İsviçre'ye gittiniz, yolda gezerken bu saati gördünüz. Bu saatin üstünde yazmamasına rağmen bu saat kimin dersiniz? MY'nin, Mehmet Yıldız'ın. Neden? Çünkü bu saatten bir tane var ve sadece Mehmet Yıldız yapmıştır. Peki İsviçre'de gezerken beni gördünüz. Beni Allah'tan başka yapabilen var mı? Yok. Üstümde Allah diye marka yazmasına gerek var mı? Yok. Bir tane olan saati görünce nasıl yapan Mehmet Yıldız'ı hatırlıyorsun? Bir tane olan Mehmet Yıldız'ı gördüğünde de onu yapan Allah'tan başkası olamaz diyeceksin. Tevhidi anladınız mı? Bunu başkası yapamaz. Tevhid ne demek? Bunu başkası yapamaz. Bu anlattığım saat örneği ehadiyetti. Mehmet'in yüzünü başkası yapamaz dedik. Ben o simayı tanıyorum. Bu ehadiyet. Yani bir tane şeye bakıyorsun.
Onda tecelli eden esmaları görüyorsun ve onun daha benzeri yok diyorsun. İşte o ehadiyetteki birliği Allah'a. Şimdi de vahidiyetteki birliğine bir örnek verelim mi? Japonya'dan kasap getirdim. Burada kurbanları verdim. Bütün organlarına kadar ayırabilir mi? Ayırabilir. İyi de ey Japon kasap, sen bizim Türkiye'deki koyunları daha önce görmedin ki. Kurbanları, danaları daha önce görmedin ki. Nasıl oluyor da bunu doğru bir şekilde kesebiliyorsun? Çünkü memleketindeki inekle, keçiyle memleketimizdeki inek, keçinin yazılımları aynı. Allah Allah. Diyor ki bak, bunların modeli aynı, demek ki bunları yaratan aynı. Japonya'daki kasap gelse buradaki icraatte sorun yaşamaz. Bu da ne oluyor? Oradaki koyunun buradaki koyunla ortak özellikleri de vahidiyetteki birliği oluyor. Akıl alır gibi değil ya. Şimdi ben bir Mercedes'in ustası olsam, ha buradaki Mercedes, ha Tokyo'daki Mercedes fark eder mi benim için? Fark etmez. Neden? Çünkü model aynı, fabrika aynı. Allah Allah. Bak şimdi bak. Demek bu ilimlerin tamamı yaratıcının da bize bir olduğunu gösteriyor. Gerek kaşımız, gözümüz, ağzımız aynı yerde meselesinden bakalım. Gerek de ben hiçbirine benzemiyorum meselesinden bakalım. Yine ufak bir örnek vereyim. Güneş örneği aklınızda iyi kalır diye zannediyorum. Güneşin ışığı her yeri kapsıyor değil mi? Biz buna vahidiyet diyoruz. Allah'ın esması her yeri kapsıyor mu? Her yeri kapsıyor. Güneşin ışığı her yeri kapsıyor mu? Her yeri kapsıyor. Biz buna vahidiyet diyoruz. Ama bir bakıyorum papatya'da ayrı boyama yapmış. Sarı sarı. Gül'de ayrı boyama yapmış. Kırmızı kırmızı. Necdet'te ayrı boyamış. Siması farklı. Mehmet'e ayrı boyamış. Siması farklı. Bu farklılık oluşmasına da ehadiyetteki birliği diyorum. Bak böyle bakmak çok önemli. Çok önemli yani. Çünkü mesela şöyle denize bakıyorsun. Koskocaman denizin üstünde Allah yazsa görebilir misin? Göremezsin. Yani vahidiyet cihetiyle bakış bazen zor oluyor. O yüzden vahidiyetin içinde ehadiyeti de görmek gerekiyor. Oradan bir deniz yıldızını çıkarıyorsun. Hiçbir deniz yıldızına benzemiyor diyorsun. Bu da ehadiyetteki birliği oluyor. O yüzden suretin farklılığını anlatırken sikke-i vahidiyet demedi. Bak o hiçbirine benzemiyor. Yani sikke-i ehadiyet dedi. Buyurun devam edelim. Her bir yüzer cihetle bir sani hakimin vücuduna şehadet ve vahdetine işaret ettikleri gibi, bütün yüzlerin heyet mecmuasıyla ishar ettikleri o sikke, bütün eşyanın halıkına mahsus bir hatem olduğunu akıl gözüne gösterir. Bütün eşyaya bakıyorsun aynı mühür var ya. Sikke demek Osmanlı tuğralarının bir yüzüne deniyor. Turra da o Osmanlı parasının padişahın mührünün olduğu yüzüne deniyor. Hatem ne demek? Mektubun sonuna yazılan imza ya da mühüre de hatem deniyor. İnsan şu kainat ağacının en son gelen misafiri olduğundan insan aslında ne oluyor? Son bir hatem olmuş oluyor. O yüzden sikke-i hatem deniyor. Şimdi mesela bir tır geldi. Tırın içindeki çividen tırın tamamına kadar MY'yi gördünüz. Ne dersiniz? Ya bu adamı hepsine markasını koymuş. Demek ki bu adam bütün ürünlerin tek sahibi dersiniz. Şimdi bakın kainatta zerretten gezegenlere kadar gezelim. En küçüğünden en büyüğüne kadar. Her birisinde az önce söylediğim ehadiyet ve vahidiyet mührü var. Neden ya Rab? Neden böyle mühür koydun? Çünkü ben hepsine mühür koyduysam başkasının sahiplenmesini asla istemem. Her birisine markasını basan başka birini satmasına razı gelir mi? Kendi markasını koyup satmasına razı gelir mi? Gelmez. Nasıl onlar gelmiyorsa Allah Azze ve Celle de her bir şeye mühür vuruyor ki bu benimdir deyip şirke giremezsiniz diye. Bakın bir örnekleyelim şunu. Yeryüzündeki bütün dairelere bakalım. Mesela şurada bir daire var değil mi? Burada bir daire var değil mi? Koskocaman gezegenlerde bir daire var. Şu bardağın üstünde bir daire var. Bunların her birinde aynı bir marka yazıyor. Ama sadece şu gözle görünmüyor. Bu gözle görünüyor. Bu dairelerin tamamının çevresini çapına bölün. 3,14 ... diye pi sayısı çıkıyor. En büyüğünde de mi çıkıyor? En büyüğünde de çıkıyor. Allah Allah, şu saatin içinde küçücük bir daire var. Onu yapsam onda da çıkar mı? Evet onda da çıkar. Şimdi ha tırda MY imzası, ha burada pi imzası. Ne farkı var? Ne farkı var? En küçük daireden en büyüğüne kadar. Ya ben derdim ki matematik öğrencisiyken üniversitede. Ya Rab yani bu pi sayısının sonuçta birim de olsa kıvamını, miktarını ayarlayan sensin değil mi? Ya Rab yani neden 3,14 ... yani sonsuza kadar gidiyor böyle yani. Niye böyle bir şeye acaba diye çok şaşırdım. Demek ki öyle bir imza atıyor ki Allah Azze ve Celle. Hiç kimsenin eli bu imzaya asla yetişemesin diye. Allah Allah. Her şeye mühür vurmuş mu? Vurmuş. Her şeye mühür vurmuş ki
unutmak gafletine girme. Çok üzücü. Ey münkir! Hiçbir cihetle kabili taklit olmayan şu sikkeleri Yani hadi yap da göreyim. Hiç benzerini yaratmak mümkün mü? Mümkün değil. İnkar edene hitap ediyor. Hadi inkar ediyorsun, siz yapın da görelim diyor. Bak iddiaya bak. Evet. ve mecmuundaki parlak sikke-i samidiyeti hangi destgaha havale edebilirsin? Hangi tezgaha? Kim yapabilir? Mümkün değil mi? Bakın bir bal arısı kovanında 60.000 arı var. İşçi arı bir giriyor başına, komşusundan başkasını sokmuyor. Yani 60.000 içeride var, dışarıda milyon var. Ya arkadaş biz sizi görüyoruz, ayıramıyoruz. Siz birbirinizi nasıl ayırıyorsunuz? Akıl alır gibi değil. Akıl alır gibi değil. Böyle koyunları kuzularıyla birleştiriyorlar çiftliklerde. İbrahim abi siz de bilirsiniz. Her kuzu kendi annesini. Peki kendi annesi o kuzudan başkasını da emzirmiyor. Nasıl fark ediyorsunuz? Bu kadar biz gözümüzle görüyoruz. Aynı geliyorsunuz. Nasıl bir mühür var üstünüzde de birbirinizin farklılıklarını görebiliyorsunuz? Ey koyun sen kuzundaki farklılığı görebiliyorsun. Biz nasıl gaflete düşmüşüz ki Allah'ın yarattığı bu mahlukattaki farklılıkları bu kadar imkan içerisinde göremiyoruz. Mümkün mü böyle bir şey? Mümkün değil. Yumurtalara bakıyorsun hepsi birbirine benziyor. Ama erbabı olmadıktan sonra içinden çıkanları ayırt etmek mümkün değil. Kuluçkaya bir yatırıyorsun birinden yılan çıkmış dürülü bir şekilde birinden ceviz çıkmış. İnanılır gibi değil. Tohumlar ya. Bizim bir arkadaş ziraatçı, hocası tohumları getirmiş demiş, ayır demiş, seni geçireyim bu yıl demiş. Ayırabilmiş mi? Ayıramamış. Çok akıllı adam ha. Akıllı bir adamın ayıramadığı tohumları karanlık toprak nasıl ayırıyor? Urfa isoduyla bal gibi kavun yan yana çıkıyor. Nasıl ayırdın, nasıl karıştırmıyorsun? Sen isodu nereden bilirsin? Bal gibi kavunu ne anlarsın da karıştırmadan yan yana çıkarabiliyorsun? Akıl alır iş değil, akıl alır iş değil ya. Allah Allah. Bu şuursuzların şuurluca işler yapması gösteriyor ki perde arkasında şuurlu bir Allah var. Bu kadar imkan içerisinde, bu bizim saydığımız örnekler ne biliyor musun? Okyanusun damlası. Bu örneklerin hep aynı en güzel imkanı bulması, hep aynı en güzel ihtimalde kavuşması gösteriyor ki mutlaka bir tercih eden vardır. Evet. Bakın bu dersi anlayan kaderi anlar. Niye? Ya başıma neler geliyor. Daha çok imkanlar da olabilirdi senin zihnine göre. Ama suretinde en güzel imkanı veren, bahtında, kaderinde en güzel imkanı verir mi, vermez mi? Bu dersi anlayan birisi kadere bile gönül rahatlığıyla iman eder. Birisi kaderi hala tenkit ediyorsa sorun nerede? İman hakikatlerini anlayamamakta. Sorun tam buralarda. Ya deme ne için bu böyle? Yerindedir o öyle. Var sonunu seyreyle. Görelim Mevlam neyler, neylerse güzel eyler. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alamin. El Fatiha. Şimdi insanın başına bir şey gelse, ya Rab sen atomları karıştırmıyorsun, benim bahtımı mı karıştıracaksın dese bu iman mı değil mi? Ne olur bu? İman. Kaderinde Allah bir evlilik yaratmış. Olmuş, biraz şöyle olmuş, biraz böyle olmuş. Belki mutlu, belki mutsuz olmuş. Hadi mutsuz olsa dese ki ya Rab bu niye böyle? Bak arkadaşımın imkanı evlendiği hanımla mutluluk imkanı benimkinden daha güzel gözüküyor. Öyle deme. Kaşındaki gözündeki atomu karıştırmayan, parmağının izini karıştırmayan, evleneceğini karıştırır mı? Karıştırmaz. Nar tanelerini dizdiği yeri karıştırmamış. Senin bahtına yazacağını karıştırır mı? Karıştırmaz. Karıştırıyor gibi muamele etmemizin sebebi ne? Bilmiyoruz. En çok bildiğimizi zannedip en az bildiğimiz şey iman dersleri. Biliyor musunuz? Bilmiyoruz yani. Böyle geçiştiriyoruz. Aman canım böcekten, örümcekten şey mi olur diyoruz. Sureye isim koymuş onları, isim. Sen tefekkür et, düşün diye. Allah Allah. Dersi anlamanın önemini görüyor musun? Sosyal hayatta da bu dersle buluşacaksın. Allah'ım sen sayısız imkan içinde demek ki şu an trafikte yaptığım kazayı en güzel imkan olarak yaratmışsın. Nasıl? Bak, görüyor musun? Allah Allah. Kadere iman diye bir cümle başlıyor Üstad Hazretleri. Kadere iman eden kederden emin olur diyor. Kader ne demek? Miktar demek. Sayısız imkanlar içerisindeki en güzel miktarı yarattığına iman edersen kederden kurtulacaksın. Lafı güzafla değil. Ya Rab sen hiçbir şeyin miktarını karıştırmazsın aşağı. Demek başıma gelenin miktarı ölçüsü ölçüsünce. Miktara iman eden kederden emin olur. Perde-i gayb açılınca bunları göreceğiz. Çok da utanacağız ama inşallah orada değil de burada utanıp anlarız. Orada utanmak para etmiyor. Ya inşallah hakikaten böyle her gün aynı dertle uyanıyorum ama yani şu dersleri böyle insanların hayatını sıra sıra tane tane dizip amel etmesi o kadar elzem ki. İnşallah bir gün anlarlar. Çok ümit ediyorum yani böyle aklımız kalbimiz çok farklı yerlerde.
Her günde birilerini gömüp gidiyorlar. Ha, bir arkadaşımız yok, yine cenazesi var. Birinin düğünü, birinin doğumu, birinin cenazesi böyle gidiyor yani. Bu kadar ucuza gitmemesi lazım bu hayatın ya. Allah'ı tanımadan. Taktığım et kadar Allah'ı tanımazsam. Sattığım tuzluk kadar Allah'ı tanımasam. Çalıştığım ders kadar Allah'ı tanımasam. Ayıp mı değil mi yani? Bu iman dersi bunlar. İman dersi yani. Olmazsa olmaz buralar. Ya Allah razı olsun. Gezegenler bile bir aradayken, tek olduğunu düşünüyorsan koskoca evrende, bu kanal tam sana göre. Bu video YouTube kazanında kaybolmadan, senin gibi başkalarına da ulaşabilmesi için desteğe ihtiyacı var. Her abone, bir kırgın yüreğe daha ulaşmayı sağlayacak. Beğen, abone ol ve yorum yapmayı da unutma. Siz de Hayalhanem İstanbul ve diğer tüm projelerimize destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.